Değerli arkadaşlar, herkese merhaba. Bugün yine çok yoğun bir gündem var. Barış sürecinden kritik bir gelişme, ABD-İran arasında tırmanan gerilim, Netanyahu'dan yeni açıklamalar ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan çok önemli mesajlar var. 4 haberi tek tek ele alacağız. Her biri birbiriyle aslında bağlantılı. Büyük resmi görmek için hepsini dinlemeniz gerekiyor. O yüzden videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Birinci haberimizle başlayalım. Özellikle Türkiye'de bir süreç işlediğini bir kez daha dile getirmekte fayda var. Her ne kadar yasal adımların geciktiği açıklamaları yapılsa da bir sürecin adı var. Belki de adı konulmamış, hala adı konulmamış bir süreç diyebiliriz. Abdullah Öcalan'ın barış sürecinin önemli aktörlerinden biri olarak Selahattin Demirtaş'ın sürece mutlaka dahil edilmesi gerektiğini söylediği ileri sürüldü. Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi İmralı heyeti ile 27 Mart 2026'da gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı denildi. Bu detaylara göre Demirtaş'ın sürece katılımı görüşmede geniş şekilde ele alındı. İddialara göre Öcalan şunu söylüyor: Selahattin Demirtaş'ın bu süreçteki varlığı çok kritiktir. DEM Parti Demirtaş ile ilişkilerini yeniden koordine etmeli. Eğer bir eksiklik varsa kendisinden özür dilemelidir. Hatırlayalım, bu ifadeye dikkat etmek gerekiyor. Öcalan sadece Demirtaş'ın süreçte olmasını istemiyor, DEM Parti'ye doğrudan bir mesaj veriyor aslında. Eksiklik varsa özür dileyin diyor. Bu parti içi ilişkilere dair en önemli bir sinyal. Biliyorsunuz, hatırlamak gerekirse Selahattin Demirtaş 2024'te aktif siyaseti bıraktığını açıklamıştı. Ancak Öcalan'a göre Demirtaş siyaseti bırakmış olsa da barış sürecine desteğini sürdürüyor ve Öcalan bu konunun sadece İmralı'da değil, devlet yetkilileriyle yaptığı temaslarda da gündeme geldiğini heyete aktarmış. Yani mesele sadece İmralı'da konuşulan bir konu değil, devlet düzeyinde de bu durum masada. Peki bundan sonra ne olacak? Kaynaklara göre İmralı heyetinin önümüzdeki dönemde Edirne cezaevine giderek Selahattin Demirtaş ile görüşme yapması bekleniyor. Bu ziyaret gerçekleşirse sürecin yeni bir aşamaya geçtiğinin en somut sinyali olacak denildi. Demirtaş'ın bu görüşmede ne söyleyeceği sürecin geleceğini doğrudan şekillendirebilir. Şimdi burada bir durmak lazım ve barış süreci yıllardır Türkiye'nin en hassas konularından biri. Bunu unutmamak gerekiyor. Milyonlarca insanın hayatını doğrudan etkileyecek. Bu topraklarda yaşayan herkesin ortak beklentisi huzur ve barış. Selahattin Demirtaş Demirtaş'ın sürece dahil olması bu süreci sizce nasıl etkiler arkadaşlar? Sizce bu gelişme olumlu olur mu? Yorumlarda düşüncelerinizi lütfen paylaşın. Şimdi ikinci habere geçelim biz de o sırada. Siz yorumları atarken ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından çok sert bir açıklama yaptı. Bu da aslında günün en önemli gelişmelerinden biri. Neden? Çünkü ABD ile İran arasındaki müzakerelerin durduğu, hatta askıya kaldırıldığı iddia ediliyor. ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı ve bu açıklama bölgedeki gerilimin ne kadar tırmandığını açıkça gösteriyor. Trump, İran donanmasının büyük bir kısmının etkisiz hale getirildiğini iddia etti. İran'a ait 158 geminin denizin dibinde yattığını savundu. Henüz vurulmayan unsurların ise hızlı saldırı gemileri olarak adlandırılan küçük tekneler olduğunu, bunları o dönemde ciddi bir tehdit olarak görmediklerini söyledi. Ama asıl sert mesaj bundan sonra geldi. Trump aynen şöyle diyor: bu gemilerden herhangi bir ablukamıza yaklaşırsa, herhangi bir tanesi ablukamıza yaklaşırsa, denizde uyuşturucu kaçakçılarına karşı kullandığımız aynı öldürme sistemini kullanarak derhal imha edilecektirler. Bu hızlı ve acımasız bir işlemdir ifadelerini kullandı. Dikkat edin, Trump öldürme sistemi ifadesini kullanıyor. Bu son derece sert bir askeri dil. Bir devlet başkanının bu kadar açık ve doğrudan tehdit içeren bir dil kullanması aslında olağan değil normal şartlarda, ama konu Trump olunca bu başka oluyor. Üstelik bunu sosyal medyadan tüm dünyanın gözü önünde Trump yapıyor ki Trump bunları da yapmayı seven bir
başkan. Trump ayrıca uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadeledeki verilere de değiniyor ve diğer bir yandan peki sizlere sormak lazım. Bu gerilim nereye gidiyor? Üçüncü haberimizde Netanyahu'nun ağzından aslında cevabı alacağız. Ha bu arada eğer henüz abone olmadıysanız kanalımıza bu tür kritik gelişmeleri kaçırmamak için abone olmanızı kanalımıza öneririm. 81 aboneye çok az kaldı. O yüzden hedefimize ulaşmamız için bizlere yardımcı olun. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun açıklamalarına geleceğim. Çünkü Netanyahu ve yanındaki bakanlar son günlerde, özellikle son 2 gündür İran'a saldırılar için düğmeye basmış durumda ve Kürtlerle ilgili de bölgede siyasi mesajlar vermeye de başladılar. Özellikle İsrail bu politikaları geçmişten beri yapmayı seven bir ülke. Yani bu iktidar en azından bunu yapmayı seviyor. İşte en son Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, işte muhalefet liderlerini bile etiketleyerek bir şekilde iktidarı hedef almaya çalıştılar Kürtler üzerinden ve buradan bir siyasi durum, bir rant devşirmeye çalıştılar. Bu zaten apaçık bir gerçek. Şimdi İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu bugün kabine toplantısında ABD-İran müzakerelerine dair çok önemli bilgiler paylaştı. Netanyahu'nun anlattığına göre ABD Başkan Yardımcısı Vance İslamabad'dan dönüş uçağındayken bizzat Netanyahu'yu aradı. Uçaktan iner inmez değil, uçaktayken aradı. Bu detay önemli çünkü meselenin ne kadar acil ve kritik olduğunu gösteriyor. Bir dakika bile bekleyememiş. Netanyahu ABD yönetiminin müzakerelerin gidişatı hakkında kendisine her gün bilgi verildiğini söyledi. Her gün yani ABD İran'la müzakere ederken İsrail'i anlık olarak bilgilendiriyor. Bu bile başlı başına bölgedeki güç dengelerini gösteren bir detay. Zaten İsrail öyle bir noktaya geldi ki ABD'nin direkt olarak askeri haline geldi. Orta Doğu'daki askeri haline geldi. Müzakerelerin neden çöktüğüne dair de şu açıklamayı yapıyor Netanyahu. Amerikan tarafı müzakereleri durdurdu. Çünkü İran'ın müzakere sürecine girerken yapılan anlaşmaya yönelik bariz ihlallerine daha fazla katlanamadılar dedi. Ne anlaşmasıydı bu? Netanyahu'ya göre anlaşma şu şekildeymiş. Ateşkes yapılacak ve İran Hürmüz Boğazı'nı derhal açacaktı. Ama İran bunu yapmadı. Amerikalılar da bunu kabul etmedi ve masadan kalktı. Bir detay daha var. Netanyahu Vance'in kendisine çok net bir güvence verdiğini aktarıyor. İran nükleer silaha sahip olamayacak. Vance'e göre Trump ve ABD'nin asıl gündemi tüm zenginleştirilmiş uranyumun nakledilmesi veya yok edilmesi ve önümüzdeki 10 yıllar boyunca İran'da hiçbir zenginleştirme faaliyeti yapılmamasının garanti altına alınması. Peki bu durum gerçekleşir mi? Asıl mesele bu ve bu da gitgide daha büyük bir savaşa doğru gidiyor. Bugün Hürmüz Boğazı'nda ABD'nin ablukasının başladığını da Trump'ın ağzından zaten öğrenmiş olduk. Az önce sizlere aktardım. Hatırlamak gerekiyor ve ABD-İran arasındaki müzakerelerde 10 Nisan'da Pakistan'ın arabuluculuğunda İslamabad'da gerçekleştirilmişti. 21 saat süren maratona rağmen anlaşma sağlanamadı. Vance anlaşmaya varılmadığını duyurmuş. İran tarafı ise ABD'nin güven kazanamadığını söylemişti. Hemen ardından Trump İran'ın tüm limanlarını ablukaya alacağını açıklamıştı. Yani şu an diplomasi tamamen çökmüş durumda. ABD abluka uyguluyor, İsrail askeri hazırlıkta, İran köşeye sıkışmış durumda. Bu üçgen her an patlamaya hazır bir barut fıçısı gibi duruyor açıkçası. Sizce diplomasi yeniden canlanır mı yoksa askeri çatışma kaçınılmaz mı? Bir kara harekatı İran'a kaçınılmaz mı? Lütfen fikirlerinizi yorum kısmında belirtin. O sırada ben de Dışişleri Hakan Fidan'ın yapmış olduğu açıklamayı sizlere aktarmak istiyorum. İsrail Türkiye'yi yeni düşman ilan etme arayışında ifadelerini kullandı. Bakın bu açıklama aslında çok önemli. Önce ABD-İran meselesine değinen Fidan tarafların başlangıç pozisyonlarını ortaya koyduğunu ve her iki tarafın da ateşkes konusunda samimi olduğunu söyledi. Ancak kısa sürede nihai anlaşmaya ulaşmanın zor olduğunu belirtti. Fidan'a göre müzakereler ilerlerse 45 ila 60 günlük ek ateşkesler gündeme gelebilir. Yani kapı tamamen kapanmış değil. Trump sert konuşuyor. Netanyahu masanın
masanın çöktüğünü söylüyor ama Fidan'a göre hala bir pencere var. Nükleer meselede ise zenginleştirme konusunun belirleyici olduğuna dikkat çekiyor. Ama Hakan Fidan'ın en dikkat çekici açıklaması İsrail hakkındaydı ve bu kısım aslında çok önemli. Fidan aynen şunu söylüyor. İsrail'in Cumhurbaşkanımız karşısında kompleks içerisinde olduğu bir gerçeklik. Türkiye'nin denge çabası İsrail'i rahatsız ediyor. Çünkü Türkiye'nin pozisyonunu bozamıyorlar. Bu durum onları dengesizliğe itiyor. Fidan devam ediyor ve diyor ki Cumhurbaşkanımızın dünya ölçekliğindeki liderliği ve Türkiye'nin geliştirdiği iletişim ağı İsrail'i alt üst eden bir husus. Gazze, Lübnan ve bölgeyle ilgili tutumumuz İsrail'in yayılmacı politikasıyla zıt durumda. Ancak Türkiye'nin sesi ve kullandığı yöntem herkesten farklı olduğu için bu durum İsrail'i rahatsız ediyor. İran'dan sonra İsrail düşmansız yaşayamaz. Sadece Netanyahu değil, bakın buraya dikkat edin, muhalefette onların da Türkiye'yi yeni düşman ilan etme arayışında olduklarını görüyoruz. Bu bir devlet stratejisine dönüştürülmeye çalışılan bir husustur ifadelerini kullandı. Bu çok ağır bir tespit aslında. Fidan İsrail'in Türkiye düşmanlığını geçici bir söylem olarak değil, kalıcı bir devlet stratejisi olarak inşa etmeye çalıştığını söylüyor. Yani aslında şöyle bir Orta Doğu'yu düşündüğünüz zaman bunun kaçınılmaz olduğunu görebiliyorsunuz. Neden? Çünkü Orta Doğu'da İran'ın işte bu savaşa girmesiyle birlikte, ki bu savaş nereye doğru evrilecek orası apayrı bir konu da başka sonuçlar da doğurabilir. Şu anki süreç için söylüyorum. Orta Doğu'da şunu bence görmemiz gerekiyor. Güçlü ülkeler, yani hakikaten de işte duruyor orada. Ne diyorduk? Biz İran güçlü diyorduk. Esad döneminde işte bu savaşlar başlamadan önce Esad güçlü diyorduk. Daha sonra Türkiye'yi sayıyorduk ama hiçbir şekilde İsrail'i saymıyorduk. Bugün İsrail o listeye girmiş durumda ama o listeden de hem Suriye hem de İran çıkmış durumda. Dolayısıyla Orta Doğu'da artık Türkiye ve İsrail dönemi başlayacak gibi görünüyor. Bakalım ne olacak? Yani Hakan Fidan'ın bu açıklamaları kısmi bir şekilde bence doğru açıklamalar. Çünkü önümüzdeki dönemde, yani İran meselesinden sonra Türkiye ile İsrail arasında iplerin kopacağı noktaları da göreceğiz diye açıkçası düşünüyorum. Bu benim kendi fikrim. Siz de fikirlerinizi yorum kısmında belirtin lütfen. Evet, günün önemli gelişmeleri bu şekildeydi. Gelişmeler oldukça sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Henüz kanalımıza abone olmadıysanız abone olmayı, bildirim zilini mutlaka tümü olarak işaretlemeyi ve son olarak bu videoyu beğenmeyi lütfen ihmal etmeyin. Videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda veya yayında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.